Belki onların dilinden konuşamıyoruz veya onlar bizim dilimizden konuşamıyor. Ama hepimiz öyle ya da böyle hayvanlarla bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyoruz. Köpeklerle insanların arasında ayrıca kuvvetli bir bağ olduğu açık. Köpeğiniz yememesi gereken bir yiyeceği siz yokken yediğinde ve siz ona kızdığınızda suçluluk duyduğunu gösteren bir takım şeyler yapıyor. Peki bir kitabı sesli okuduğunuzda kelimeleri anlıyor mu? Sussex Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma, köpeklerin insan konuşmalarının her bir kelimesini anlayamazken, o kelimelerin ardında yatan duyguyu ve ifadeyi eksiksiz bir şekilde kavramada usta olduklarını öne sürüyor. Bu bir bakıma yurt dışına çıktığımızda gittiğimiz yerin dilini bilmemek gibi. Yine de yeterince duyguyla anlatmak istediğimiz şeyi ifade edebiliyoruz. Tuvaletin yerini bulmak gibi bazı evrensel ifadeleri de anlayabiliyoruz. Köpeklerin insan dilini anlaması üzerine yapılan araştırma şu şekildeydi. Her türden, yaştan ve boyuttan 250 köpek laboratuvara getirildi. Köpekler, kafalarına takılan hoparlörlerle bir odaya yerleştirildiler. Hoparlörlerden bir takım sesler çalındı. İlk ses, sahiplerinin "hadi bakalım" dediği bir ses kaydıydı. Ama bu kayıt, elektronik ortamda duygunun kaldırıldığı ve sesin değiştirildiği haliyle verildi. Yani cümleyi kimin söylediği ya da komutun nasıl verildiği anlaşılamıyordu. İkinci ses, sahiplerinin aynı şeyi söylediği ama bu sefer de kelimelerin değiştirildiği haliyle verildi. Yani ne söylendiği anlaşılamıyor ama duyguya dikkat edebiliyorlardı. Sonuncu ise köpeklerin sahiplerinin sesinin normal haliyle verilmesiydi. Bilim insanlarının tespitine göre, köpekler bir şeyi duyduklarında sol kulaklarıyla duyuyorlarsa, bu ses beynin sağ lobunda işlenir. Köpek kafasını sola çevirdiğinde bilgi beynin sağ kısmında, sağ çevirdiğinde ise sol kısmında işlenir. Kafalarındaki hoparlörlerin hem sağ hem sol tarafından eşit ve standart bir şekilde verilen seslerin sonucunda, köpeklerin birinci sesi, yani sahiplerinin sadece sesini duydukları sesi dinlediğinde sağ, ikinci sesi, yani duyguların olduğu ama kelimelerin değiştirildiği sesi duyduklarında sola doğru. Üçüncü yani normal ses oynatıldığında ise köpeklerin her iki tarafa da baktıkları gözlemlendi. Peki tüm bunların konuyla ilişkisi nedir? Bu araştırmacılar tarafından şöyle açıklanıyor. Köpekler, dili beyinlerinin sol lobunda işlerler, sağ lobda ise duygusal anlamı idrak ederler. Aynı lob görevlerine ve anlama yapısına insanlar da sahipler. Yani köpekler ve insanlar aynı basit beyin özelliklerine sahip. Köpeklerin dilleri ne boyutlarda anladığı henüz tam olarak belli değil. Ama sözel ve duygusal zekanın ikisine de yatkın olduklarından, ikisini de anlamaya meyilli olduklarını söyleyebiliriz diyor araştırmada görevli olan bir araştırmacı. Ekip, çalışmalarını köpeklerin sözel algıları üzerine derinleştirmeyi düşünüyor ve çalışmalarına devam etmeyi planlıyor. Özetle, henüz kesin kanıtlar olmasa da köpeklerin bizi anlayabildiklerini biliyoruz. Hem kelimelerimiz hem de bu kelimeleri söylerken kullandığımız vurgu ve tonlamalar köpekler için bir şeyler ifade edebiliyor. Yine de köpeklerin anlatmak istediklerimizi tam olarak anlamayabildiklerini de unutmamalıyız. Bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olarak ve videoyu beğenerek kanalımıza destek olabilirsiniz.